Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün yapımı oldukça kolay, ajurlu bir görünüme sahip, hem bebek örgülerine hem bayan örgülerine uygulayabileceğiniz bir örgü modeli göstermek istiyorum. Modelimiz 2 ilmekle yapılıyor. 2, 4, 6, 8, 10 şeklinde 2 ilmeğin katlarını ayarlamanız lazım. Ben 18 ilmek hazırladım. Hemen örgüme başlıyorum. 3,5 numaralı şiş kullanıyorum. Şu anda örgümün ön yüzünde ve ilk sırasındayım. Bir sıra ön yüzde ilmeklerimi düz olarak hazırlıyorum. Örgümün ikinci sırasındayım. Arka yüzdeyim. İlmeklerimi bu defa arka yüzde ters olarak örüyorum. Bu sırada çok sıkı örmeyin. Normal bir gevşeklikte örün. Ön yüzde modeli kurarken zorlanmazsınız. İki sırayı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve 3. sırasındayım. Önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Devamında bir ilmek doluyorum. Sonraki 2 ilmeği tersten girerek birlikte kesiyorum. Tekrar bir ilmek önce doluyorum. Sonra 2 ilmeği tersten girerek birlikte kesiyorum. Öncesinde bir ilmek doluyoruz. Sonrasında 2 ilmeği tersten girerek birlikte düz örerek kesiyoruz. Kesme işlemi yaparken tersten girerek kesiyoruz. Böylece ilmeklerimizi sağ tarafa doğru yatırmış oluyoruz. Her türlü kalınlıkta iple çalışabilirsiniz. Angora iplerle çok şık etol şal yapabilirsiniz. Bayan yeleklerinde veya bluzlarında kullanabilirsiniz. Bir ilmek artırdım, 2 ilmek birlikte kestim. Kenar ilmeği ile ön yüzde örgümü tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzündeyim ve 4. sırasındayım. Burada kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlk ilmeğimi ters örüyorum. Bir önceki sırada artırdığım ilmeğe gelince önce bir ilmek dolayarak artırıyorum. Sonra 2 ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Önce bir ilmek artırıyorum. Sonraki 2 ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Burada kesme işlemi yaparken önde bir önceki sırada artırdığımız ilmek olması lazım. Önce bir ilmek artırıyorum. Sonra 2 ilmeğimi birlikte ters örerek kesiyorum. Sondaki ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeği ile modelimi tamamlıyorum. Bundan sonrasında örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman ilk başlangıçtaki işlemleri tekrarlıyorum. Ön yüzdeyim. Sıra boyunca bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümün tekrar arka yüzündeyim. İlmeklerimi sıra boyunca ters örüyorum. Bu şekilde bir sıra ön yüzde düz,
bir sıra arka yüzde ters şeklinde iki modelin arasında boşluk bırakmamız gerekiyor. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek artırıyorum. Sonraki iki ilmeği tersten girerek kesiyorum. Önce artırıyorum. Sonra iki ilmeği birlikte tersten girerek kesiyorum. Bu şekilde tersten girdiğimiz zaman ilmekleri sağ tarafa doğru yatırmış oluyoruz. Son kez bir ilmek artırdım. İki ilmeğimi tersten girerek kesiyorum. Kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada bir tane ilmek ters örüyorum. Sonra bir ilmek artırıyorum. İki ilmeği ters örerek kesiyorum. İlmeği artırırken arkadan ön tarafa doğru dolayarak artırıyorum. Sonra iki ilmeğimi birlikte ters örerek kesiyorum. Bu şekilde arka yüzde modelimizi tamamlamış oluyoruz. Son kez bir ilmek doladım. İki ilmeğimi birlikte kesiyorum. Burada kalan ilmeklerimi ters örerek modelimi tamamlamış oluyorum. Kullandığınız ip ve şiş kalınlığı arttıkça modelinizin görünümü de aradaki ajurları da daha farklı olacaktır. Bu parçayı 3 numaralı şiş ile çalıştım. Dediğim gibi etol şal yapımında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Mevsimlik her türlü bayan örgüsüne uygulayabilirsiniz. Burası da modelimizin arka yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.